Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Balkonda saksıda Isparta gülü yetiştirdiğimi daha önce izleyenler biliyorlar. Geçen sene yetiştirdiğim Isparta güllerinden çok güzel, orijinal Isparta gül reçeli yaptım. Gerçekten çok beğenildi. Tadı da lezzeti de çok güzel oldu. En çok izlenen videolarımdan biri oldu. Bu seneki Isparta güllerimden de gül suyu yaptım. İki farklı yöntemle gül suyu tarifim var. Bu tarifi cildinize tonik olarak kullanabilirsiniz. Bundan bir önceki videomda yayınladım. İzlemeyi unutmayın. Keyifle, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yine bu güllerimden size gül şerbeti hazırlayacağım. Gül şerbeti tarifi paylaşacağım. Bu tarif arkadaşlar gerçekten inanılmaz güzel oldu. İçmelere biz doyamadık. İnşallah siz de beğenirsiniz. Öncelikle güllerimizi güzelce yıkıyoruz. Sonra bir sebze kurutucusuyla sularını iyice süzdürüyoruz. Bu şekilde hepsini güzelce yıkadım, kuruttum. Tek tek yapraklarını ayıracağız. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta gülün ortasındaki polenlerini, saçaklı organlarını kesinlikle ne reçelinize ne de gül suyunuza, şerbetinize karıştırmayın. Ortasına parmağınızı bastırın, baş parmağınızı, kenarlardan da yapraklarını çekin. Ola ki yapraklarınızın arasına karıştıysa mutlaka o polenleri alın. Yoksa gül suyunuzda, gül reçelinizde acı olur. Genelde takipçilerim soruyorlar, gül reçelim acı oldu. Acaba neden diye. Sebebi budur. Güzelce gül yapraklarımızı ayırdık. Burada bir ölçü vermeyeceğim, gramaj ölçüsü vermeyeceğim. Ne kadar gülünüz varsa o kadar kendiniz göz kararı, damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Balkonumda yaklaşık 10 gonca çıktı. Onu kullandım. 1 litrelikte kavanoz kullandım. Güzelce bu yaprakları kavanozumuzun içerisine yerleştiriyoruz. Ne kadar alıyorsa koyacağız içerisine. Yapraklarınızın yoğunluğu ne kadar çok olursa gülünüzün, gül suyunuzun, şerbetinizin aroması da o kadar fazla olacaktır. Eğer bahçenizde kırmızı gülleriniz de varsa 1-2 gonca da gül yaprakları, kırmızı gül yaprağı koyarsanız oldukça rengi güzel olacaktır. Böyle parmağınızı bastırdığınızda böyle hafif bir direnç olacak. Bu yeterli olacaktır bizim için. İçerisine içme suyu, klorsuz içme suyunu koyuyoruz. Ve ben bir çay bardağına yakın limon suyu kullandım. Limon suyunun da ölçüsü en az yarım çay bardağı olsun. Ekşi tat seviyorsanız biraz daha fazla koyabilirsiniz. Ben 2 tane limonu sıktım ve üzerine koydum. Daha sonra bir kaşık arkası olabilir. Benimki gibi böyle bir tel aparatınız olabilir. Güzelce gül yapraklarımızın içerisine batırıp çıkarıyoruz ki arasında kalan hava kabarcıklarını çıkaralım. Daha sonra çünkü üzerine su ilave edeceğiz. İyice güzelce karıştırıyoruz. Tekrar üzerini suyla tamamlıyoruz. Şişemizin ağzına kadar silme suyla dolduruyoruz. Daha sonra temiz bir kavanoz kapağı olabilir. Güzelce sıcak sudan geçirin ve 2 geri ileri yaparak kavanozumuzu iyice sıkıştıralım. Güzelce bir sallayalım. İçindeki hava kabarcıkları da çıksın iyice. Bizim ulaşamadığımız varsa onlar da çıksın. Evet, bu şekilde gül şerbeti için gül suyumuzu hazırlıyoruz. Bu artık başlangıç aşaması. Bundan sonraki süreç güneş yapacak. Bu kavanozumuzu direkt güneş gören bir yere koyacağız. Gün boyu güneşte bekleyecek. En az 15 gün güneşte bekletebilirsiniz. Bugün bizim 1. günümüz. Gördüğünüz gibi çok hafif bir pembe, pudra pembesi rengi var. Bakın bugün de 3. günümüz, gittikçe rengi koyulaşmaya başlıyor. Güneşin de etkisiyle koyulaşacak. Şimdi pek çok takipçiden şöyle sorular geliyor. Gül suyu yaptık ama kapağını açtığımızda üzeri küflenmişti diyor. Bu küflenmeyi engellemek için kavanozunuzu arada, bu 15 günlük süre içerisinde arada ters çevirin arkadaşlar. İşte bu üzerinde
kalan güller kuruyor. Havayla temas ettiği zaman da küfleniyor. Arada, çok sık yapmanıza gerek yok. Arada bu şekilde çevirirsiniz. Böyle yapraklar tekrar yüzeye doğru yükselir. Evet, buraya kadar beni izlediyseniz küçücük de olsa yorum yazmayı unutmayın. Çünkü sizin yorumlarınız bizim için çok değerli. Siz beğeni yaparsanız, yorum yazarsanız bizim videolarımız YouTube'da milyonlarca videolar içerisinde ön plana çıkarılıyor ve önerilerde daha çok görülüyor. Şimdi 15. gündeyiz. Şimdi Ankara'dayız. Ankara'ya bir seyahatimiz olmuştu. Ankara'da sevgili Havva arkadaşımın evinde artık son çekimlerini yapacağız. Yani o da mis gibi gül koktu arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir koku, inanılmaz güzel, rahatlatan bir kokusu var. Yani kendinizden geçersiniz bu kokuyu duysanız. İnşallah siz de nasip olur da yaparsınız. Evet, valla odayı bir gül kokusu sardı. Mis mis. İsterseniz tülbentle de süzebilirsiniz ama yapraklarını sıkmayın içerisine. O sıktığınız yaprakları ayrı bir yere alın. Onları da yüzünüze tonik olarak kullanabilirsiniz. Ben de merak ettim. Ekşi biraz. Ekşi, evet. Çünkü limon suyuyla yapacağız. Evet, dök bakalım. İçerisine yarım su bardağı, yani bir çay bardağı toz şeker ilave ediyoruz. Damak tadınıza göre şekeri ayarlayın ama benim bu ölçülerim gerçekten çok şekerli sevmeyenler için ideal bir tarif oldu. Buna dikkat edin ama çok tatlı seviyorsanız şeker miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Ne bileyim 2-3 yemek kaşığı daha ilave edebilirsiniz. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Arzu ederseniz daha önce bir sıcak suyun içerisinde de eritebilirsiniz. Üzerine ben 3 su bardağı gül suyu koydum. Yine 3 su bardağı da içme suyu koydum. Bu miktar tamamen sizin gül suyunuzun yoğunluğuna, tadının yoğunluğuna göre değişecektir. O yüzden bu ölçüler sizi yanıltmasın. Siz kendi gül suyunuzun, kendi damak tadınıza göre ayarlayacaksınız. Şimdi evet, gül şerbetimiz hazır. Kızım Simay'dan tadım testi. Bir oturayım. Bir daha. Bir daha mı? Diğerlerinden tadım testi yaptır. Hangisini? Şekersiz olanı mı? Ay. Bu da şekersiz olan gül suyumuz. Şeker yerine bal da kullanabilirsiniz. Şekersiz de hazırlayabilirsiniz. Şeker hastaları tabii ki şeker koymadan da bu gül şerbetini kullanabilirler. Tabii şerbet deyince hep aklımıza şeker gelir ama gül suyunu da şekersiz olarak tüketebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve videolarımı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.